Merhaba koçlar, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Aralık ayının ilk günlerinde gökyüzü sizi güçlü bir hareket çağrısı yapıyor. Yay burcunda toplanan Güneş, Mars, Venüs hayatınıza yeni bir genişleme enerjisi getiriyor. Sizler için bu dönem ufkunuzu açmak, yeni fikirler öğrenmek, eğitim, yolculuklar ya da uluslararası bağlantılar kurmak adına çok destekleyici. Cesaretiniz artıyor, risk alma isteğiniz yükseliyor, içinizdeki maceracı taraf yeni bir yön arıyor. Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki seyahati ise size daha derin düşünme fırsatı veriyor. Özellikle finansal ortaklıklar, borçlar, krediler ya da psikolojik dönüşüm alanlarında daha fazla araştırma yapabilir, önemli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İletişiminiz yüzeysel değil, daha derinlikli olacak. Venüs'le Lilith'le kavuşumda ve Uranüs'le karşıt açıda Aralık ayına girişinde ilişkilerinizde özgürlük ihtiyacı çok net bir şekilde gündeme gelebilir. Özellikle uzun yolculuklar, yabancılarla ilişkiler ya da inanç temalı konular üzerinden ilişkinizde ani sürprizler yaşayabilirsiniz. Kimi koç yükselenler için bu bir bitiş, kimileri içinse özgürleşme fırsatı olacak. Ama aynı zamanda Venüs'ün Neptün'le yaptığı uyumlu açı ise size ilham ve romantizm katıyor. Yani bir şeyden koparken başka bir yerde yeni bir vizyon doğuyor. Jüpiter ise retro hareketiyle Yengeç Burcu'nda devam ediyor. Sizler için aile, ev ve kökler teması çok önemli hale geliyor. Bu retro süreçte içsel güvenliğinizi yeniden tanımlayacaksınız. Ancak Jüpiter'in Kiron'la yaptığı kare açı eski yaralarınızı, vicdanınızı rahatsız eden olayları tetikleyebilir. Özellikle ev dediğiniz alanla ilgili geçmişte yaşadığınız bir kırılma yeniden gündeme gelebilir. Ama endişe etmeyin, Satürn ile gelen uyumlu açı bu yaraların kalıcı bir şekilde onarılmasını destekliyor. Uranüs ise 29 derece Boğa'da retro harekette sizi maddi kaynaklarınız ve değerleriniz alanında kritik değişimlere işaret ediyor. Gelir gider dengenizde sürprizler olabilir ama unutmayın Uranüs burada size kendi değerinizi yeniden tanımlayın diyor. Neptün ile yaptığı uyumlu açı ise bu süreci ilhamla, sezgilerle ve maneviyatla harmanlamanıza izin veriyor. Ve son olarak Plüto ileri harekete geçecek Aralık ayında. Uzun süredir içinizde biriken dönüşüm artık toplumsal alanlarınıza taşınıyor. Kariyer ve sosyal statü ile ilgili konularda yeni bir kapı açılabilir. Plüton'un Venüs'le yaptığı üçgen açı bu süreci ilişkilerinizden alacağınız destekle daha kolay geçirmenizi sağlayacaktır. Sevgili koçlar, Aralık ayının giriş enerjileri sizlere İnançlarınızı, vizyonunuzu ve hedeflerinizi sorgulamaktan çekinmeyin diyor. Aile köklerinizle yüzleşin ama aynı zamanda özgürleşmekten korkmayın. Bu dönem size yeni bir yön, yeni bir hedef ve kalıcı bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geliyoruz astrolojik gündeme. Sevgili koçlar, 2025'in son ayına adım atarken gökyüzü sizleri hem zihinsel hem duygusal anlamda test ediyor. Aralık ayının ilk yarısı hızla değişen fikirler, iletişim trafiği, yolculuklar ve yakın çevre ilişkilerinizde güçlü bir odak getiriyor. Ama unutmayın, her şey sizi yeni bir düşünce düzenine taşımak için oluyor. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay tam olarak iletişim eğiliminizi aydınlatıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim süreçleriniz veya seyahat planlarınızla ilgili bir mesele netleşebilir. Dolunayın oluşturduğu büyük kare enerjisi ise size şunu söylüyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Balık-Başak aksındaki ay düğümleri zihinsel karmaşayı ruhsal farkındalığa dönüştürmeniz için sizi sıkıştırıyor. Bir konuda fazla analiz yapmış, detaylarda boğulmuş olabilirsiniz. Artık bırakmanız, teslim olmanız gereken bir şey var. Bu dolunayda sözler çok güçlü olacak. Kullandığınız kelimeler, yazdıklarınız, hatta sessizliğiniz bile büyük anlam taşıyacak. Bu yüzden iletişim kurarken içsel dengenizi koruyun. Bir haber, bir açıklama veya bir konuşma bakış açınızı tamamen değiştirebilir bu dolunay sürecinde.
7 Aralık'ta Ay ve Retro Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşacak. Bu enerji ev, aile ve köklerle ilgili temaları büyütüyor. Belki geçmişten bir konu, bir aile üyesi ya da çocuklukla ilgili bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Ama bu kez farkındalığınız çok yüksek. Ayın Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Balık Burcu'ndaki Satürn'le oluşturduğu üçgenler sizi duygusal olarak güçlendiriyor. Ev içi konuşmalar derinleşebilir, bir sır paylaşılabilir veya içsel bir kabulleniş yaşayabilirsiniz. Sizler için bu iç huzurunu yeniden kurma zamanı. Koşullar ne olursa olsun kalbinizi dinlediğinizde doğru kararı vereceksiniz. 8 Aralık'ta Satürn retrosu tamamlanarak Balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Bu sizin bilinçaltı alanınızda, yani geçmiş korkular, içsel engeller, bilinçaltı döngüler yeniden yapılanmaya başlıyor. Son aylarda sizi yoran içsel baskılar artık somut bir farkındalığa dönüşebilir. Bir dönemin kapanışı gibi hissedebilirsiniz ama bilin ki Satürn burada ruhsal gücünüzü kalıcı hale getirmek istiyor. Kendinize ben neyi bırakmak istiyorum, artık hangi yükü taşımak istemiyorum diye sorun. Cevap geldiğinde dönüşüm çok daha kolay olacaktır. 9 Aralık'ta yönetici gezegeniniz Mars Balık burcundaki Satürn'e kare açıda olacak. Bu etki sizi biraz yavaşlatabilir, enerjiniz düşebilir. Planladığınız işler beklediğiniz hızda ilerlemeyebilir ama bu bir engel değil, evrenin size yavaşla ve stratejini gözden geçir demesidir. Aynı gün Venüs'ün düğümlerle oluşturduğu, ay düğümleriyle oluşturduğu tek kare ilişkilerde gerilim yaratabilir. Yakın çevrenizde yanlış anlaşılmalar olabilir ya da bir partnerle değer yargılarınız çatışıyor olabilir. Bu etki altında acele kararlar vermeyin. Bazen sabır en büyük eylemdir. 10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs karşı karşıya geliyor. Ani haberler, beklenmedik değişiklikler, şaşırtıcı konuşmalar, zihin hızla çalışıyor ama yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Sözlerinizle birilerini şaşırtabilir veya siz şaşırabilirsiniz. 11 Aralık'ta da Merkür Yay burcuna geçiyor ve sizler için yeni bir zihinsel dönem başlıyor. Artık detaylardan çıkıp büyük resme odaklanma zamanı. İnançlar, eğitim, yurt dışı bağlantılar veya hukuki konular gündeminize gelebilir. Yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki ufkunuzu genişletin, küçük oynamayın, büyük düşünün. Sevgili koçlar, Aralık ayının ilk yarısı sizleri içsel olarak dönüştüren iletişim ve duygusal bağlar alanında test ediyor. Fakat unutmayın, her test bir farkındalık kapısıdır. Gerçekleri görmekten korkmayın. Çünkü bu dolunay size yeni bir yön kazandırıyor. Bu dönemde sabır, farkındalık ve stratejik düşünme en büyük dostunuz olacak. Gökyüzü sizden acele etmenizi değil, derinleşmenizi istiyor ve unutmayın, yeni yıla doğru ilerlerken zihin berraklaştıkça kalbinizde huzur bulacaktır. 12 Aralık'ta Güneş Yay burcunda, Ay ise Başak burcunda ilerliyor. Bu da sizleri inançlarınızla sorumluluk arasında bir denge kurmaya zorluyor. Bir yandan özgürleşmek, yeni ufuklara açılmak, kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz ama diğer yandan detaylar, görevler, iş yükü ve mükemmeliyet baskısı sizi aşağıya çekiyor. Bugün büyük resmi görmek ile küçük detaylarda kaybolmak arasında gidip gelebilirsiniz. Ancak asıl dikkat çeken enerji Lilith ve Merkür'ün Akrep'in son derecelerindeki kavuşumu. Bu kavuşum zihninizde bastırılmış düşünceleri, gizli korkuları ya da finansal konularla ilgili endişeleri açığa çıkarabilir. Özellikle borçlar, miraslar, ortak kazançlar ve güven teması gündeme gelebilir. Bu kavuşum Boğa burcundaki retro Uranüs'e de karşıt durumda. Bu kontrolü kaybetmekten korkarken aslında özgürleşmeye doğru itildiğiniz bir süreci temsil ediyor. Para, güven veya güç konularında ani farkındalıklar, beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gerçeği görmek sizi sarsabilir ama sonunda özgürleştirir. Mars ise yönetici gezegeniniz Balık burcundaki Satürn'e ve Neptün'e kare açıda. Bu da motivasyonunuzu düşürebilir, yönünüzü bulanıklaştırabilir. Bir yandan inançla hareket etmek istiyorsunuz, diğer yandan iç sesiniz beklediyor. Fiziksel olarak yorgunluk hissedebilir, neye odaklanmanız gerektiğini sorgulayabilirsiniz. Bu enerjide sabır, ruhsal denge ve bilinçli hareket çok önemli olacak. Evren sizi savaşı dışarıda değil içinizde ver diyor.
Yine bir tek kare açısı da var bugün. Ay düğümleriyle Venüs arasında aşk, ilişkiler, ortaklıklar ve yakın değerler, artık akışa teslim olmanız gerekiyor bu konularda. Her şeyi kontrol etmeyi bırak, çalışmayı bırak diyor. Bir şeyi fazla çözümlemeye çalıştıkça anlamı elinizden kayabilir. Gerçek bağlanma, özgürlüğü paylaşabildiğinizde mümkün. Jüpiter de Yengeç'te Kiron'la kare yapıyor. Ben kimim sorusunu kalbinizin derinliklerinde hissettirebilir. Geçmişten gelen aileyle ilgili ilişkiler, eleştiriler, duygusal reddedilmeler ya da güven eksikleri yine de gündeme gelebilir bugünlerde. Yani 12 Aralık günü sizin için büyük bir farkındalık günü olabilir. Gerçekleri görmekten korkmayın. Aralık ayının ikinci yarısına girerken siz koçlar için sahne değişiyor. Hayatınızın yönü artık netleşmeye, hedefleriniz ciddileşmeye başlıyor. 15 Aralık itibariyle Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Kariyer, statü ve toplum önündeki imajınız birincil öncelik hale geliyor. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz ama bu sefer harekete geçerken duygusal değil, stratejik davranıyorsunuz. Bu dönem çabalarınızın somut sonuç vereceği bir zaman, ancak bu enerjinin bir gölgesi var. Kontrol etme ihtiyacınız artabilir. Unutmayın, başarı baskıyla değil, yapı kurmakla gelir. Bu nedenle sabırlı olun. Her şeyi tek başınıza halletmeye çalışmayın. 20 Aralık civarında gökyüzü size çok farklı bir frekansa çekiyor. Yay burcunda bir yeni ay var. Yaşamınızın 9. evini, yani ufkunuzu genişleten alanları aydınlatıyor. 20 Aralık'taki yay yeni ayı eğitim, yayıncılık, akademik hedefler, yurt dışı bağlantılar veya inanç sistemlerinize ilgili yeni başlangıçlar getiriyor. Güneş, Ay, Venüs ve Mars bu noktada kavuşuyor. Hem tutku, hem inanç, hem büyük bir motivasyon getiriyor. Kendinizi yeni bir düşünce sistemine, yeni bir öğretmene ya da farklı bir ülkeye yönelmiş bulabilirsiniz. Aman dikkat, Balık burcundaki duran Neptün bu yeni aya kare açı yapıyor. Yani vizyonunuz büyük ama gerçekler sisli olabilir. Birçok şey çok iyi gibi görünüyorsa bu konuda biraz araştırma yapın. Bu dönem sizi inançla yönlendiriyor ama abartılı beklentiler, yanıltıcı haberler veya yanlış yönlendirmeler de mümkün. Gerçeği duygularınızın değil, verilerin üzerinden okuyun. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Sorumluluk enerjisi tamamen aktifleşiyor. Kariyerinizle ilgili dönüm noktaları, otorite figürleriyle görüşmeler, yeni görev ve ünvanlar gündeme gelebilir. Ancak aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Bu etki ilişkilerde veya maddi konularda geçici bir soğuma yaratabilir. Belki bir partnerinizden ya da iş ortağınızdan beklediğiniz desteği alamayabilirsiniz. Ama bu bitiş değil, daha çok şartları netleştir mesajıdır. Gerçekçi olun, duygusal beklentileri azaltın. Venüs'ün de Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte kariyer ilişkileri önem kazanıyor. Bu kimle ilerlemek istiyorum, kimle aynı hedefe yürüyorum diye düşünme döneminiz. Venüs burada uzun vadeli bağlar kurmak ister. Romantik olarak da daha ciddi, geleceğe dönük ilişkiler gündeme gelebilir. Bir partnerle birlikte iş kurmak veya ilişkide maddi konuları yapılandırmak için çok uygun bir zaman dilimi olabilir. Ve son olarak 30 Aralık'ta yılın kapanışına damga vuracak o güçlü kavuşum geliyor. Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda bir araya geliyorlar. Yani sizin kariyer alanınızda. Bu üçlü Balık'taki Kuzey Ay düğümüyle uyumlu açı yaparken Başak'taki Güney Ay düğümüne de destek veriyor. Bu da şu anlama geliyor: 2025 boyunca içsel olarak mücadele ettiğiniz yön bulma süreci artık bitti. Şimdi geçmişte öğrendiklerinizi disipline dökerek ruhsal olarak sizi ileriye taşıyacak bir hedefe yönelme zamanı. Bir iş projesi, bir liderlik rolü ya da toplumsal bir görev sizi bekliyor olabilir. Evren size diyor ki artık büyümeyi, hayal etmeyi bırak, inşa et. Bu dönemde attığınız adımlar yalnızca 2026'nın değil, önümüzdeki birkaç yılın temelini oluşturacak. O yüzden acele etmeyin ama cesur olun. Mars ve Venüs'ün desteğiyle çevrenizden güçlü destekler de alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Neptün'ün sisine kapılmadan hedefe odaklanmak. Sonuç olarak aralığın ikinci yarısı siz koçlar için vizyonun gerçeğe dönüşme zamanı. İnanç, disiplin ve sabırla ilerlerseniz yılın sonunda başarı duygusuyla yeni bir sayfa açacaksınız. Sevgili koçlar,
Bu dönemde sizi motive eden şey yalnızca hayaller değil, onları hayata geçirme isteği olacak. Aralık ayında gökyüzü size başarı artık senin sorumluluğun diyor. Siz hazır mısınız? Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.